kullandığım kağıdın ölçüsü 3 santime, şöylesi 13 santim. Kağıtlarımı kestikten sonra önce bantlayacağım. Sonra katlamasını size göstereceğim. Bu şekilde şeffaf koli bandımı açıyorum. Kağıdın kullanacağım bölümünü arkadaşlar şeffaf koli bandımın üstüne yapıştırıyorum. Bu şekilde yapıştırdım ve kesiyorum. Şu yandaki fazlalıkları arkadaşlar içeriye doğru alıyorum. Şöyle ince uzun bir şeritim oldu. Şimdi katlamasını gösteriyorum. Önce boylamasına şu şekilde ikiye katlıyorum. İnce uzun bir şeritim oldu. Bunu şu şekilde ikiye katlıyorum. Açıyorum arayı. Yarıyı ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde katlıyorum ve katladığım bu iki yanı birleştiriyorum. Katlarımı hazırladım. Şimdi takmayı gösteriyorum. Şöyle bir tane yazılı, bir tane de siyah kağıt alıyorum ve birini alttan, birini üstten geçiriyorum. Şöyle bir L yaptım. Şimdi buradan şöyle aşağıya doğru inerek bir kare oluşturacağım. Bakın. Bu şekilde kare oluşturuyorum. İç içe geçmiş kareler yapacağız. Bakın şu ara açık. Buradan şu şekilde dışarıya çıkıyor. Şimdi bu peçetelikte arkadaşlar benim kullanmış olduğum peçetenin ölçüsü 13 santime 13 santim. Bu ve ona göre ben bu kutuyu yapıyorum. Eğer sizin peçetelerinizde peçetenizi 13'e 13 ise bu ölçü yeterli. Yoksa elinizdeki peçetenizin büyüklüğüne göre bunu yapacaksınız. Şöyle arkadaşlar şöyle yukarıya doğru çıkacağım şuradan. Bu şekilde. Bakın şu ara açık. Buradan bu şekilde yukarı. Bakın şöyle tekrar şuradan çıkıyorum yukarı. Tamamladım. Şimdi şu ve şu kısımlarını kapatmam gerekecek. Bunun için ne yapıyorum? Şu kısmını mesela siyahla, şurayı da beyazla kapatacağım arkadaşlar. Çünkü bakın burası beyaz geliyor, damalı geliyor ya. Şimdi şu kağıdımı ortada, katlamış olduğum kağıdı ortada bu şekilde şöyle ikiye bölerek iki ayrı parça oluşturuyorum. Şöyle. Bunun birini alıyorum. Şurası bakın damalı gelecek ya. Şu tam ortadan içeriye geçiriyorum. Şöyle. Şuradan çıkmasına izin vermiyorum ve döndürüyorum. Bir döndüm. Bir daha döndüm. Ve bunu yakalayıp hemen bakın şuraya yerleştiriyorum. Şimdi burada rengine göre kağıt keseceğiz. Bakın arkadaşlar. Şimdi şurada da siyah geliyor. Burası da damalı olduğuna göre demek ki burayı da siyahla kapatacağım. Çünkü burası çatal. O yine aynı şekilde şöyle siyah kağıdımı ortadan ikiye bölüyorum.
şu kağıdımı şöyle ortadan ikiye bölüyorum ve bunun yarısını alıp bu yarım kağıdı şimdi şuradan içeriye geçiriyorum. Tam şöyle ortasından ve döndürüyorum. Bir döndüm, bir daha döndüm ve bunu yakalayıp nereye koyuyorum? Şu araya, şöyle. Evet. Arkadaşlar bunların ölçülerini, şekillerini gösterir bir fotoğraf çekeceğim ve onu videomun içinde paylaşacağım. Bu şekilde şeritler oluşturdum. Şimdi şu kırmızılı olanlar kapak kısmı olacak. Şunlar da taban. Bakın şöyle taban. Şu da kenarındaki duvar bölümü olacak. Ve bunların arkadaşlar hepsini gördüğünüz gibi şu baş kısımlarındaki açıklıklarını damanın geliş rengine göre kapatacağız. Şimdi dikişe geçiyorum. Dikerken şöyle yapacağız. Önce bakın şu aralar açık. Şu ara, şu ara. Bakın. Şu aralar şu şekilde açık. Bu araları da dikerken kapatmak zorundayız. Bir şu aradan geçiriyorum. Şu şekilde. Ve iğnemi ipin arasından geçirip şu düğümü içeriye saklıyorum. Aynen ters yönden girip çektiğimiz zaman bu buraya saklanır. Şuradan şöyle geliyorum. Arkadaşlar bakın bu arayı kapattım. Gördünüz mü? Şimdi diğer parçayı alıyorum. Dikerken arkadaşlar mutlaka bu araları kapatacağız. Şöyle arayı tutturdum. Gördünüz mü? Şimdi bir tane daha alıyorum. Hemen onu birbirlerine nasıl tutturduğumu göstereceğim. Bakın şu ara da açık. Ama o oraya girmeden önce bunu benim bir buraya tutturmam lazım. Şuradan giriyorum. Bakın şu şekilde. Bunu birbirine tutturuyorum. Şöyle. Bakın şöyle tuttu. Şu ara açık. Bu arayı da kapatıyorum. Giderken arkadaşlar bunu dikerken mutlaka bu aralarını kapatarak ilerleyeceğiz. Şöyle bakın. Şimdi şuraya geçiyorum. Ve buraya giriyorum. Buradan buraya. Şimdi biri buradan giriyorum. Ara açık ya şu ara. Önce burayı bir tutturuyorum ve karşıya geçeceğim. Şu aradan. Arkadaşlar bu taban. Bakın bu arayı diktim. Şimdi şurayı dikiyorum. Buraya geldim. Buradan buraya geçiyorum. Bu aralar mutlaka kapanacak dikilirken. Bakın bu şekilde arkadaşlar böyle dikeceğim. Sonra bunu dikerek böyle tabanı tamamlamış olacağız. Bakın arkadaşlar tabanı diktim. Gördüğünüz gibi şu kapak kısmı onu da diktim. Şu da
arkadaşlar duvar kısmı. Bakın duvarlarında aralarındaki bu boşlukların hepsini önceden kapattım birleştirmeden önce. Şimdi bu duvarı arkadaşlar şu şekilde tabana birleştireceğiz. Şöyle dik olarak birleştireceğiz. İpim burada. Şimdi şuradan şöyle içeriye giriyorum. Aralarını diktim arkadaşlar, şu aradaki boşlukları, çünkü dikerken zorlanmayayım diye önceden diktim onları. Şu şekilde buraya geldim. Bakın. Bu şekilde arkadaşlar şöyle buraya geçtim. Bakın şöyle. Şöyle olacak. Buraya geçiyorum. Bak, 90 derecelik bir açıyla şu şekilde hepsini dikeceğim. Arkadaşlar bakın, peçeteliğin duvarlarına diktim. Şu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu kapağını dikeceğim. İpim burada. Şuradan tutturmaya başlıyorum. Şöyle. Şimdi şuraya geçiyorum. Bakın. Evet arkadaşlar, bu şekilde baş kısmını tutturdum. Şöyle. Buraya giriyorum tekrar. Arkadaşlar benim peçetem 13'e 13. Ona göre ben bunu yaptım. Sizin peçeteniz ne kadarsa, eğer aynı modeli yapacak olursanız, yani bir kare fazla veya bir kare eksik olacak şekilde bunu istediğiniz boyda yapma imkanınız olur. Bu şekilde dikilecek. Şöyle. Bakın arkadaşlar, bu şekilde böyle komple buradan böyle şu başa kadar dikeceğim. Ve şurası şöyle açık kalacak. Arkadaşlar bakın, peçeteliğim bitti. Diktim. Çok da güzel oldu. Sevimli bir şey. Şimdi benim peçetem dediğim gibi 13'e 13. Bu şekilde şöyle koyuyorum. Bakın. Koyması da kolay. Kullanımı da kolay. Bu şekilde arkadaşlar, içinden istediğiniz gibi peçetenizi şöyle tek tek alırsınız. Rahatlıkla kullanılır bir ürün oldu. Peçetelik ile ilgili videom burada sona erdi.
Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.